Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün özellikle bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz gibi erkek örgülerinde de kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Modelim gerçekten çok güzel oldu. Yapımını görünce ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Modelimiz 12 ilmek. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandığımız için toplamda 14 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane ilmek ilave etmelisiniz. İki model için 14 14 28 iki kenar ilmeği ile birlikte 30 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Önce lastik hazırlamalısınız. Sonra aynı benim gibi örgüye başlamanız gerekiyor. Burası örgümün arka tarafı, ilk sıram. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki 12 ilmeği ters örüyorum. On iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 12 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. Bu şekilde arka sırada modelimizi kurduk. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası ikinci sıra. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12 tane olan modelimi oluşturan ilmeğe gelince ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada modelin tam ortasındaki kalan 4 ilmeği iki kenara açmamız lazım. 2 ilmek düz ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği ön taraftan şişime alıyorum ve baştaki 2 ilmeğin önüne geçiriyorum. Yer değiştirdiğim bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sağ tarafa açmış olduk. Bu defa baştaki 2 ilmeği sola açmamız lazım. Bu yüzden 3. ve 4. ilmekleri arka taraftan sağ şişime aldım. Baştaki 2 ilmeği bu 2 ilmeğin arkasına geçirdikten sonra bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk modelimi tamamlamış oldum. Bu şekilde tam ortadaki 4 ilmeği iki kenara doğru açmış olduk. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 3. ve 4. ilmeği örgümün ön tarafından diğer ilmeklerimin başına geçirip 4 ilmeğimi düz ördüm. Bu defa örgünün başındaki 2 ilmeğimi örgümün ön tarafından diğer 2 ilmeğin arkasına geçiriyorum. Yer değiştirmiş olduğum bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmek örerek sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Bu sırada 2 ilmek düz, 12 ilmek ters olarak ilmekleri aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyoruz. Örgümün ön tarafındayım. 4. sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada ilk 4 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Sıradaki 2 ilmeği geçiyorum. 3. ve 4. ilmeği örgümün başına geçiriyorum. 3. ve 4. ilmeği örgümün ön yüzünden diğer 2 ilmeğin başına geçiriyorum. Yani sağ tarafa doğru açmış oluyorum. Yer değiştirdiğim bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ortadaki bulunan bu 2 ilmeği sağ tarafa doğru yer değiştirerek örgünün en başına geçirmiş olduk. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa baştaki 2 ilmeği örgümün ön tarafından diğer 2 ilmeğin arkasına geçiriyorum. Ve bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Böylece ortadaki bulunan 4 ilmeği örgünün başına ve sonuna kaydırarak geçirmiş oluyoruz.
2 ilmek ters ördüm. 3. ve 4. ilmeği örgümün ön tarafından şişimin başına geçirdim. Aynı burgu yapar gibi. Sonra bu 4 ilmeği düz ördüm. Sonraki 1, 2, 3, 4 ilmeği düz ördükten sonra bu defa baştaki 2 ilmeği örgümün ön tarafından diğer 2 ilmeğin arkasına geçirdim. Ve bu 4 ilmeği düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Burası örgümüzün 5. sırası. Bu sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz. 2 ilmek düz, 12 ilmek ters. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde ilmekleri aynen örerek örgü bitene kadar devam ediyoruz. Örgümün ön tarafındayım. Burası 6. sıra. Diğer öndeki 2 sırada ortadaki ilmekleri kenara açtık. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. 2 ilmeği ters örüyoruz. Modelimizi oluşturan 12 ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu şekilde 2 ters 12 düz şeklinde herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Buraları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Burası örgümün 7. sırası. Baştaki 2 ilmeği düz, sonraki 12 ilmeği ters olarak ilmekleri aynen örüyorum. Burası örgümün ön yüzü 8. sıra ve örgümün son sırası. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada iki kenarı açtığımız ilmekleri ortaya doğru kapatmamız lazım. Bunun için baştaki 2 ilmeği örgümüzün ön tarafından arkasında kalan 2 ilmeğin arka tarafına alıyorum, yer değiştiriyorum. Sonra bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sondaki 2 ilmeği örgünün ön yüzünden ilmeklerin başına geçiriyoruz. İçe doğru kapatıyoruz. Ve sonrasında bu 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada ilk başlangıçta iki kenarı açtığımız ilmekleri ortaya doğru kapatıyoruz. Burada kalp şeklimizi tamamlamış oluyoruz. Arada 2 ilmeğimi ters ördüm. Baştaki 2 ilmeği örgümün ön tarafından diğer 2 ilmeğin arkasına geçirdim. Yer değiştirdikten sonra 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 4 ilmek düz örerek devam ediyorum. Son kalan 4 ilmeğimin sondaki 3. ve 4. ilmeğini örgümün ön tarafından ilmeklerin başına geçiriyorum. İçe doğru kapatmış oluyorum. Sonrasında bu 4 ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyoruz. Arka tarafta ilmekleri sıra boyunca aynen oldukları gibi örüyoruz. Ve ilk başlangıçtaki yaptığımız gibi ortadaki kalan bu 4 ilmeği iki kenara doğru açarak örgümüze devam ediyoruz. İkinci modeli aynı şekilde başlangıçtaki gibi kurarak devam ettiğimiz zaman modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Çok hoş durdu. Dediğim gibi hem bayan örgülerini hem erkek örgülerini kullanabilirsiniz. Bayan örgülerini kullanırken aralarda ajurlu bir model kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde de bu şekilde veya arasına petek modeli koyabilirsiniz.
Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.